2000'lerin ortasında bir PlayStation kafeye girdiyseniz orada yazılı olmayan tek bir kural vardı. Adriano'yu alan maçı kazanırdı. O sadece bir futbolcu değildi. O oyunun içine yanlışlıkla bırakılmış bir oyun hatasıydı. 23 yaşında Ballon d'Or adayları arasında yer alıyordu. Inter'in yeni kralı olarak görülüyordu ve herkes onun önünde yıllarca sürecek bir imparatorluk olduğuna inanıyordu. Fakat kimsenin anlayamadığı bir şey vardı. Dünyanın en güçlü görünen futbolcusu bir gün milyonlarca doları, şampiyonlukları ve Avrupa'nın en büyük sahnelerini arkasında bırakıp Rio'daki bir favelaya geri dönecekti. Ve insanlar yıllarca aynı soruyu soracaktı. Neden? Hatırlayın, Adriano topu sol ayağına çektiği an herkes aynı şeyi düşünürdü. Buradan gol olur. Çünkü o sadece gol atmıyordu. İnsanları çaresiz bırakıyordu. Savunmacılar onunla mücadele etmiyor, çarpışmadan sağa çıkmaya çalışıyordu. Şutları o kadar sertti ki kaleciler topu kurtarmayı değil, ondan kaçmaya çalışıyordu. San Siro'da top ayağına geldiğinde tuhaf bir sessizlik oluşurdu. Bir gol izleyeceğinizden değil, bir patlama yaşanacağından emin olduğunuz bir sessizlik. Milano sokaklarında forması tükeniyor, İtalya onun için l'imperatore yani imparator diyordu. Dünya yeni bir futbol kralının doğuşuna tanıklık ettiğini düşünüyordu. Bütün o alkışların, ışıkların ve şöhretin arasında Adriano'nun hayatındaki en önemli insan binlerce kilometre uzakta Rio de Janeiro'da yaşıyordu. Babası Almir. Gollerini ilk onunla paylaşırdı. Telefonu ilk o açardı. Çocukluğundan beri ona inanan ilk insan oydu. San Siro'da 80.000 kişi onun adına haykırıyordu ama Adriano için önemli olan tek şey Rio'daki o evden gelen kısa bir cümleydi. Aferin evlat. Kimsenin bilmediği şey şuydu. İmparatorun bütün gücü aslında tek bir sesin üzerinde yükseliyordu. 2004 yazında bir gece telefonu çaldı. Ve o telefonla birlikte hayatındaki bütün ışıklar söndü. Babası Almir ölmüştü. Haberi aldığında oda arkadaşı Zanetti olanları şöyle anlatıyordu. Haberi aldığında hıçkıra hıçkıra ağlayıp elindeki telefonu fırlattığını gördüm. O günden sonra onu hep korumaya çalıştım. Ve ona Ronaldo ve Zlatan'dan bile iyi olabileceğini anlatmaya çalıştım. Bu sadece bir ebeveyn kaybı değildi. Bu, Adriano'nun gerçeklikle olan son bağının kopmasıydı. Babasının vefatından sonra sahaya çıktı, golünü attı, başını kaldırdı ve gökyüzüne baktı. Milyonlarca insan o anı bir kutlama olarak gördü. Ama aslında o görüntü bir vedaydı. İçindeki o dev, o gün o statta öldü. İtalya hala ondan gol bekliyordu. Basın hala ona imparator diyordu. Taraftarlar hala aynı canavarı görmek istiyordu. Ama geceleri odasına döndüğünde aramak istediği kişinin telefonu artık çalmıyordu. Dünyanın en ünlü futbolcularından biri hayatında ilk kez tamamen yalnızdı. Depresyon sessizce geldi. Antrenmanlara geç kalmaya başladı. Gülümsemesi kayboldu. O artık rakip savunmalarla değil, kendi içindeki boşlukla mücadele ediyordu. İnsanlar onun profesyonelliğini sorguladı. Neden artık eskisi gibi oynamadığını sordular. Ama kimse geceleri yatağına başını koyduğunda nasıl bir savaş verdiğini sormadı. Sonra bir gün, tüm dünya onun başka bir dev kulübe transfer olmasını beklerken Adriano yönünü tek bir yere çevirdi. Rio'ya. Çocukluğunun geçtiği Villa Cruzeiro'nun dar, rutubetli ve gerçek sokaklarına. Avrupa bunu anlayamadı. Bir gün elinde silahla çekilmiş bir fotoğraf ortaya çıktı. Gazeteler manşeti attı. İmparator mafyaya katıldı. İnsanlar hükmünü verdi. O artık yalnızca düşüş yaşayan bir futbolcu değil, tehlikeli bir figür olarak görülüyordu. Ama belki de hikaye bundan daha basitti. Çünkü Adriano yıllar sonra tek bir şey söyledi. Orada mutluydum. İnsanlar bunu hiçbir zaman anlayamayacaktı. Çünkü onlar bir imparatorun neden sarayını terk ettiğini anlamaya çalışıyordu. Oysa Adriano sadece evine dönmüştü.
çocukluk arkadaşlarının yanına. Kimsenin ondan gol beklemediği yere. Kimsenin ona imparator demediği yere. Kimsenin omuzlarına dünyanın yükünü bırakmadığı yere. Sadece Adriano olduğu yere. Milyonlarca doları mı kaybetti? Evet. Kariyerini mi bitirdi? Kesinlikle. Ama bazen insan dünyanın sunduğu bütün ihtişamı bırakıp yalnızca nefes alabileceği bir yere dönmek ister. Ve belki de Adriano tam olarak bunu yaptı. Ona neden dünyanın en iyisi olacakken böyle oldu diye sorulduğunda şu manidar cevabı verdi ve her şeyi özetledi. Babam futbolu sevdiği için futbolu seviyordum. Artık babam yok ve ben futbolu sevemiyorum. Bugün Adriano'yu görenler PES'teki o yenilmez adamı görmüyor. Yaşadığı bütün trajedilere rağmen hala gülümseyebilen bir insan görüyor. Futbol onu asla unutmayacak. Çünkü o bize çok önemli bir şey öğretti. Bir insan zirveye çok hızlı çıkabilir ama bazen o zirve inanılmaz derecede yalnızdır. Belki Adriano futbolu kaybetti. Belki milyonları geride bıraktı. Ama bir ihtimal daha var. Belki de bütün dünyanın kaybolduğu dediği gün Adriano sonunda kendini bulmuştu. İzlediğiniz için teşekkürler. Drampion Sports sundu. Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness.